zamanlarda çok beğenilen biz de örelim dediğiniz gözlük kılıflarından örüyoruz. Kocaman gözleriyle bir kurbağa figürü çalışacağız. Taban kısmını nasıl yapacağınızı göstereceğim. İstediğiniz hayvana ya da meyveye dönüştürebilirsiniz. Bağcık detayıyla süsleyeceğiz. 2 bölüm halinde çalışacağız. Göstereceğim tekniği birçok ürününüzde kullanabileceksiniz. Şahane bir taban başlangıcı çalışacağız. Geçişlerdeki o pürüzsüz birleşimi nasıl yapıyoruz göstereceğim. Parçaları birleştirdikten sonra yukarıya yükseldiğimizde kullandığım o pürüzsüz gösteren trabzan tekniğini size anlatıyor olacağım. Yine birçok tekniği barındıran ama yeni başlayanların da kolayca örebileceği bir ürün hazırlıyoruz. Malzemeler hazırsa hemen başlayalım. Zincir çekerek başlıyorum. Bir taban yapımı göstereceğim. Bu taban yapımı sizin zincirle yapacağınız başlangıçlarda çok işinize yarayacak bir teknik. Toplamda 15 tane zincir çekiyoruz. Zincirimi yan çeviriyorum. Şurada gördüğümüz kesik çizgilerden alarak öreceğiz. Geri döndüğümde ikinci zincirin içerisine 1, 2, 3 adet sık iğne çalışıyorum. Diğer kesik çizgilerden alarak başa kadar sık iğne yapmaya devam ediyorum. 12 tane sık iğne çalıştım. Son ilmeğin içerisine de yine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde zincir görüntüsünde bir çalışma olmuş oldu. Şimdi her iki tarafını alacağız. Bakın bir sonrakine geçiyorum. İlmeğin her iki tarafından da tığımı geçirdim. Bu ipi de içeride yürütelim. Sık iğneleri bunun üzerine çalışacağız şimdi. Başa kadar her birine bir sık iğne yapalım. 12 tane de diğer tarafa sık iğne yaptık. Bakın arada herhangi bir boşluk yok. Çok pürüzsüz bir başlangıç yapmış olduk. Bir üst sıradan devam ediyorum. Tığımdaki ilmeğimi çıkarıyorum. Arkadan geliyorum ilk ilmekten. Tığımdan çıkardığım ilmeğimi alıyorum, tutuyorum. Aynı ilmekten ipimi alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Bir sonrakinde bir örüyorum. Bir sonrakinde bir arttırıyorum. Bir arttırdım, bir ördüm, bir arttırdım. Şimdi bütün ilmeklerimize tek sık iğne yapalım. Döndüm, geldim. Toplamda 27 sık iğne örmüş olduk. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 tane sık iğnemiz var. Bir sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine bir arttırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine bir arttırıyorum ve geri kalan sık iğnelere bir sık iğne örüyorum. Bir örüyorum. İkinci sık iğneyi örüyorum. Üçüncü de bir tane arttırıyorum. 2 ördüm, bir arttırdım. 1, 2 örüyorum, bir tane arttırıyorum. Geri kalan ilmeklere bir sık iğne örüyorum. Ve döndüm, geldim. Elimde şu anda 36 tane sık iğne var. Bakın buradan düz, buradan arttırarak devam ediyoruz. Kenar kısmı olacak. Şöyle çevirebiliriz. Burası da ortaya denk gelen kısım olacak. Sıra boyunca düz örüyoruz. Yapmış olduğumuz teknikle de bakın şöyle boşluk kalmadan bir birleştirme yapmış olduk. Şimdi bu parçadan bir tane daha örelim. Bunun ipini keseceğim. Diğerini de ipi kesmiyoruz. Diğer parçayı örerken başlangıç kısmını tam tersinde bırakmalısınız. Yoksa ön tarafa denk gelir. Bu noktaya da dikkat edelim örerken. İkinci parçayı da tamamladım. Bakın birleştirme noktası düz kısma denk geliyor. Şöyle katlayalım. Ortada olacak. Arttırma yaptığımız kısımlar, düz kısımlar kenarda olacak. Parçamı şöyle katlıyorum, ortalıyorum, düz örüyorum, birleştirme yapacağız. 21 sık iğne ördüm. Tam ortaya geldim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Katlıyorum.
Tam ortadan birleştiriyorum. Bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonrakinden sık iğne ile başlıyorum. İlmek kaydırma yaptığım yere 36'yı yapıyorum ve ilk parçamızın etrafını dönmüş oluyoruz. Şimdi zincir üzerinden örmeye devam edeceğiz. Yine yan çeviriyorum. Zincirlerdeki kesik çizgilerden alarak öreceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi başlangıç noktama kadar yine her bir sık iğneye bir tane örüyorum. 15 tane sık iğne ördüm ve başlangıç noktama geldim. İkinci parçamızın başlangıç noktasındayız. Burayı kabul ediyoruz. Şimdi bakın bu şekilde birleştirmiş olduk. Her bir ilmeğe bir sık iğne örüyoruz. Toplamda 5 sıra boyunca sık iğne ile yükseltiyoruz. Şimdi ikisini birleştirdikten sonra toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra düz ördük sık iğneyi. Ölçülerini de şöyle bir görelim. 4,5 santimdeyiz. 2 santim oldu. 15,5. Ön ve arka kısımlarını ayrı ayrı öreceğiz. Tam ikiye katladığınızdan emin olun. Başlangıçtan ipimi sabitliyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı yere bir tekli trabzan yapıyorum. Bir sonrakine bir tekli trabzan daha. Şimdi tekli trabzanlarla devam edeceğiz. Sıra başına kadar örelim. 39 adet tekli trabzan ördüm. Şimdi 1, 2 zincir çekiyoruz. Örgüyü çeviriyoruz. Tığımın başına alıyorum. Her bir ilmeğe yine tekli trabzan yapıyorum başa kadar. Şimdi ördüm, döndüm, geldim. Püf nokta göstereceğim şimdi size. Tekrar 2 zincir çektim, döndüm. Tekli trabzanlarımı ördüm. Bakın burada böyle bir çizgi gibi kaldı. Örgüyü çevirerek ördüğümüz için. Onu şöyle yapalım. 2 zincir çektim, yükseldim. Tığımın başına alıyorum. Bakın bu şekilde batmıyorum. Alttaki ilmeği üstteki bize bakan tarafı ile beraber alıyorum, örüyorum. Hepsini bir çekiyorum. Bu şekilde değil. Alttaki ilmek, öndeki ilmekler yani. Alıyorum, üçünü bir örüyorum. Tekrar yapalım. Örgünün düz yüzündeyiz. Bir tane daha yapalım, sonucu görelim. Bakın. İç kısımda kalıyor ilmekler. Örgünün düz yüzünde pürüzsüz bir görüntü elde ediyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4 sıra yapalım ve devam edelim. Tamamlarken de en son sıramıza da ilmek kaydırma yapmayı unutmayalım.
Gözlerle devam edelim. Sihirli halkanın içerisine 1-2 zincir çekiyorum. İkili trabzanlarla dolduruyorum. 12 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Yine aynı teknikle ilmeğimi arkaya alıyorum. Aynı yerden ipimi alıp ikisini bir örüp bir zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Şimdi her birine iki tane trabzan yapıyor, ikili trabzan yapıyoruz. Sayımızı 24'e çıkartıyoruz. Şimdi beyaz renkli iple devam ediyoruz. İlmeklerin arkasındaki ilmeklerden alarak öreceğiz. Bir tane kilitliyorum. Aynı yerden alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum, bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi bir sonrakinden yine alıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. Çok fazla sıkı örmeyelim. Siyah kısmı toparlamasın. Toplamda 18 adet ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi tığımın başına alıyorum. İlk ilmekten, ilmeğin bize bakan tarafından ipimi geçirip ikisini bir örüyorum. Aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki ilmek yine bize bakan tarafından ikili trabzan yapıyorum. Bir arttırdım, bir ördüm. Bir sonrakine 2 tane ikili trabzan, bir sonrakine bir tane ikili trabzan. Toplamda 27 ikili trabzanımız olacak. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Bu yüzünde arttırma yapmayacağız. Ama ilmek alırken şimdi buradaki ilmekle buradaki ilmeği beraber alacağız. Şurası değil. Ön tarafta çizgi kalmasını istemiyorum. O yüzden buradan alarak ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Bakın. Şuradaki çizgiyi alıyorum ve buradaki ilmeği alıyorum. Her birine bir defa yapıyoruz. Şimdi bu sırayı da tamamladıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Yeşil iple devam edeceğiz. Şimdi örgünün düz yüzü bize bakacak. Şuradan ipimi sabitliyorum. Arka ilmekten. Aynı yerden alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Bakın ilmeklerin arkadaki ilmeklerinden alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Her birine yine bir tane çalışalım. Çok sıkı tutmayın elinize. Gevşek çalışın. Şimdi bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın başını alıyorum. İlmeklerin bize bakan tarafından üçünü bir örerek tekli trabzan yapıyoruz. Bir ördüm. Bir arttırdım. Bir sonrakine bir örüyorum. Bir sonrakine bir arttırıyorum. Başa kadar aynı şekilde tamamlayalım. Projeye bir seri olarak devam edelim mi? Şu hayvan ya da meyve olsa harika olurdu dediğiniz bir fikir varsa aklınızda yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.